Evet kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzelliklerin tarifini paylaşacağım. Umarım aydınlık bir şekilde çıkar. Hava çok kapalı, yağmurlu. Bakalım hayırlısı. Tığ olarak 1.60 milimlik tığ kullanıyorum. İp olarak kesinlikle artık Nako'ya geçtim. Sütlü kahvede özellikle bunların numaraları Instagram sayfamda öne çıkanlarda malzeme klasörü var. Orada mevcut. Direkt modelin taban kısmına başlayalım. Çok kolay. Niye bu tarifi istediniz bilmiyorum. Yapımı oldukça kolay. Hemen size sayıları vereyim. Birlikte yapalım. Şimdi başlangıç zincirimizi çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen beşincisine beşincisine bir tane sık iğne, dördüncüye ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, dördüncü sık iğnem ve beşinci sık iğnemi yaptım. Toplamda 5 sık iğne yapacağız. Hemen bir zincir çekeceğim ve dönüyorum. Bakın şu kenarları unutmazsanız her sırada beşer tane sık iğne elde edersiniz. Şöyle. Böyle. Bir zincir çektim. Döndüm. 3, 4, 5 tane sık iğne. Şimdi orta kısmımız böyle. Direkt her sırada beşer tane sık iğne yapacağız. Bu arada çikoyu yanıma aldım. Çok şey geldi bana bugün. Tüy döküm zamanında tüyleri dökülüyor. Halsiz konuşmuyor diyecektim ama hiç de susmuyor. Allah Allah. Çiko ne oldu? Videodan önce hiç konuşmuyordu vallahi. Belki de benim konuşmamla mı konuşuyor acaba ya? Küçük kuşum. Bu şekilde kızlar biraz örelim. Şimdi size göstereceğim. Nerede babacık? Nerede babacık? Nerede babacığım? Şimdi kızlar bakın şurası 1, burası 2. Çizgilerin olduğu yer 2. Burası 2, 2, 2 diye artıyor ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve son burayı ördüm 15. Toplamda 15 tane sıra ördük. Bir zincir çektim, döndüm. Hemen şuralara bir zincir yapıp kaydırma. Bir zincir çekip sıradakine kaydırma. Bir zincir çekip sıradakine kaydırma. Bir zincir kaydır, bir zincir kaydır. Şimdi tepe kısmımız 5 tane kaydırma oldu. Yalnız köşeleri dönerken mutlaka sadece köşe kısımlarında 4 köşemiz var ya şuralarda. Oralara bir zincir çekip aynı yere bir tane daha yapın. Bir zincir çektik. Bakın şimdi sıra şurada. Şuraya basıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuradan alacağım. Bir zincir çekiyorum. Yine şuraya batacağım. Bir zincir. Bakın şuraya. Yani nerelere batacağınızı anlayın. Gerisi zaten dümdüz geliyor. Bakın. Bir tanesini şu kısma bir zincir çık. Bir tanesini de buradan alıyorsunuz. Çünkü bir tane gel git yapıyoruz ya. İleri geri ileri geri. Tabii ki şu kenarları da farklı oluyor. Evet kenardayım ve buraya bir tane daha batacağım. Şöyle. Şimdi zincir çekmeyeceğim. Zaten kenarlara çok sık battık. Ve şuradan bakın. Aradan geçirin. Bunu sonra tekrar ortaya alın. Şimdi eğer dediyseniz ki Sevgi Hanım benim fırfırlarım kocaman oldular. Ben böyle görüntüyü sevmiyorum derseniz tığınızı küçültün. 1.40 milimle örün. Şöyle bakın. Eğer büyük bir örneğin ben bunu 5 santim şunları ben ortaya almak istiyorum kızlar. Keçeyle dikeceğiz ya şimdi. Kenarlarda kalmasın, sökülmesin sonra da. Direkt buralarda ortada dursun. Eğer 5 santim değil de 6 santim yapacağım derseniz 6 zincirle değil 7 zincirle başlayın, hatta 8 ile. Çok hani 8 büyük olur derseniz 7 ile başlayın. Bir iki sırada fazla örün. Zaten çıtınızın boyuna göre kendiniz karar verirsiniz. Şimdi orta şu kahve kısmını yapacağım fakat ben şu ipimi bulamadım. Bu nedenle şöyle başka bir kahverengi getirdim. Hemen bununla işleyeceğim. Bu biraz daha koyu ondan.
Aslında işlemesi de çok basit. Sadece bakın 2 şuna yapmışım ya. 1, 2, 1, 2, 1 yani ortalarda 1, şuralarda ikişer tane. Şunda da şöyle yaptım. Şurası 3, burası 3, 1, 1 yaptım. Yani siz kafanıza göre işleyin. Nasıl düşerse öyle de yapabilirsiniz. İlk şuraları başlayalım birlikte. Bakın şu orta kısmından ikinci sıra olmuş oluyor. İkinci sıradan çıktım. Hemen en köşeye battım. Burasını şimdi şuradan bir V yapalım. Diğerini de tam tersi yapacağız. Şurası dar olsun. Bu taraf geniş olsun. Çiko sen de bana benziyorsun. Hiç susmuyorsun. Küstü galiba. Küstün mü? Tamam. Şimdi burayı da şuradan burayı sivri, burayı geniş yapalım. Zaten kalınlığı bakarak bile yapabilirsiniz. Sadece ben koyu bir kahverengi seçmekle hata yaptığımı düşünüyorum. Şimdi videoda koyu kahverengi, kenarları siyah görünmeyebilir. Ama siz sadece işleme kısmına bakın, sıkıntı yok. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi siyaha geçeceğim. Siyahını da Alize'nin ipi vardı. Onun katlarını ayıracaksınız. İsterseniz tek kat, isterseniz 2 yapın. 4 çok kaba oluyor. Şöyle 2 katını ayıracağım. Şimdi şey yapardım da tek koyu kahverengi kullandık ya, görünmez. Allah aşkına sendeki çeneler. Şimdi bakın şuradan batıyorum. Ya görünmeyecek. Şuradan. Evet, bu da biraz esmerimsi oldu. Yapacak bir şey yok kızlar. Şöyle. Şuradan. Şuraya. Şimdi başlangıçtaki sayıyı hani 15 sıra yaptık ya. 5 sık iğneye. Onu eksik yaparsanız bu model oturmaz. Çok birbirine girik olur. O yüzden onu tutturun. Büyütmeyi de ilk bunu bir deneyin. Daha büyüğünü de siz deneye. İsterseniz 6 santim için. Şöyle düşünün. Bir tane işleme 1, 2 sıra alıyor ya. Ona göre 2, 2 artırın. Bir tane daha yapacağım dersiniz. Yani 2 sıra arttırın ki bir tane daha motif olsun desen. Tam sığsın. Evet, bitirdik. Konuşa konuşa çıkıyor maşallah. Evet, bu şekilde. Fakat dediğim gibi koyu renk yaptığım için siyahlarım kendini göstermedi.
Çıt çıtın keçeleme kısmını da şuradan bir tane çıt atacaksınız. Çıt çıtınızı buradan geçireceksiniz. Şuradan bir silikonla buraya sabitledikten sonra, bakın şöyle eşitlik verdikten sonra hiç kıpırdatmadan, ki kıpırdamaz zaten, silikonla yapıyorsunuz. Bunu örgünüze de zarar vermeden şuralarından şöyle kesin. Tabii ki eşit şekilde yapıştırın. Yani çıt çıtın ucu aşırı mesela dışarıda kalmasın. Yani şurasıyla burası eşit olsun. Örneğin bunu hallettik diyelim. Şöyle. Zaten 5 santime direkt uyumlu ya. Şey yapmayın. Şöyle kendiniz de ölçmenize gerek yok. Bunu bir deneyelim. Bakın böyle. Bunu direkt buraya yapıştırın. Kenarlarından siyah iple dikin. Bu şekilde güzel tokalar elde edeceksiniz. Yetişkin için yapmak isterseniz her desen, her motif için 2 tane sıra arttırmanız gerekir. 2 tane fazla örmeniz gerekir. Otomatik tokaya 8 santime olur mu bilmem ama 6 santime güzel olabilir. Klipslere güzel olabilir. Şimdiden herkese kolay gelsin. Bizi dinlediğiniz için Çiko ile birlikte teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.